Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle sadece 3 bezeyle çok pratik hazırlayabileceğiniz, içerisi kat kat, yüzeyi çıtır çıtır harika bir çörek tarifi paylaştım. Yapılışı çok kolay ve çok az bir malzemeyle bu tarifi sizler de hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 paket kuru mayayı ilave ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, hamurunuzun hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde aktifleşmesini, mayalanmasını istiyorsanız mutlaka su ve süt ılık olsun ama soğuk olabilir. Soğuk olursa daha geç, daha uzun sürede mayalanır ama kaynar olmasın. Kaynar olursa mayanızın aktifliği gider. Evet, daha sonra bu tarifimde 1 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın beyazını hamuru için, sarısını ise yüzeyi için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde unu ilave ediyorum. Unun miktarı markasına göre değişebilir sevgili arkadaşlarım. Yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. İlk önce şöyle malzemelerimi karıştırıyorum, hamurumu karıyorum, daha sonra yoğurmaya geçiyorum. Ne kadar böyle pürüzsüz bir hamur elde ederseniz o kadar kıvamı güzel olacaktır. Hamurumu toparladıktan sonra şöyle tezgahımın üzerine birazcık un serpiyorum ve hamurumu tezgahımın üzerinde de birazcık yoğuruyorum. Böylece daha pürüzsüz, kıvamı daha da güzel olacak. Evet, hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Ben üzerini kapattım, bir poşet ile kapattım. 15-20 dakika kadar mayalanmaya bıraktım. Havalarda çok sıcak olduğu için çok hızlı bir şekilde mayalandı. Masamın üzerindeyken, yani tezgahımın üzerindeyken poşet ile kapattım ve poşete yapıştı. O yüzden orayı göstermek istemedim sevgili arkadaşlarım. Yani yoğurma kabında mayalandırırsanız daha iyi olur bence. Daha sonra hamurun mayasını aldıktan sonra gelişigüzel kestim ve 3 tane beze yaptım sevgili arkadaşlarım. Biraz büyükçe bezeler hazırladım. İsterseniz, yani hamur açma konusunda tecrübeli değilseniz eğer, işim daha pratik olsun derseniz 4 tane beze de yapabilirsiniz. Ve bezelerin üzerini kapattım. Bir tepsiye aldıktan sonra üzerini kapattım. Sadece 5 dakika dinlendirmeye bıraktım. Böylece hamuru açmamız çok daha kolay olacak. Hamur çok yumuşak olduğu için tezgahın üzerine, yani bezenin altını üstünü fazlaca unluyorum. Ve oklavam ile hamurumu açıyorum. İsterseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Zaten hamur çok yumuşaktı ve biraz da dinlendirdiğimiz için çok kolay bir şekilde bizi hiç yormadan hamur açılıyor. Mümkün olduğu kadar hamurun ortasına değil de kenarlarına çökerek, sararken de kendimize doğru çekerek hamuru saralım. Ve bakın, sararken böyle üzerine fazla bastırmayalım. Kenarlarına biraz daha bastırırsak her tarafın kalınlığı, inceliği eşit olur. 3 tane hamurumu, toplamda 3 tane bezem vardı. Hepsini açtım ve tezgahımın bir kenarına aldım. Ara katlarına sürmek için 200 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Ve birinci hamurumun üzerine görmüş olduğunuz gibi bolca döküyorum. Ve fırça ile hamurumun sosun her tarafına değmesini sağlıyorum. Bu aşamada elinizde de sürebilirsiniz. Kaşığın arka tarafıyla da nasıl kolayınıza geliyorsa. Burada sosun çok fazla olması önemli değil aslında. Biraz daha malzemeyi az kullanabilirsiniz ama önemli olan her tarafına değmesi. Evet, ben birazcık bolca kullandım. Çünkü tereyağını, hamurun içerisinde tereyağını çok seviyorum. Bence çok yakışıyor. İç harcı olarak ben beyaz peynir ve kaşar peynir kullandım sevgili arkadaşlarım. Damak zevkinize göre içerisine maydanoz ilave edebilirsiniz. Patatesli, sadece peynir, sadece kaşar olarak da hazırlayabilirsiniz. Kıymalı da çok güzel olur. Nasıl seviyorsanız, dediğim gibi. Evet, daha sonra hamurumu şöyle iki kenarını üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Bu katına da çok az yine sostan sürüyorum. Böylece katı daha da belirgin olacak. Tekrardan ikiye katlıyorum.
Şöyle hamurumu bir kenara alıyorum. Yani ikinci hamurumu da aynı şekilde sosunu süreceğim ve aynı şekilde yine iç harcını serpiştireceğim ve tam ortasına birinci hamurumu yerleştireceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Böylece ben de eksiklerimi tamamlamış olurum. Sevgili arkadaşlarım, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kısacık bir yorum, küçük bir emoji, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, biz sohbet ederken ben de ikinci hamurumu hazırlamış oldum. Görmüş olduğunuz gibi birinci katlamış olduğum hamuru tam ortasına yerleştirdim. Ve görmüş olduğunuz gibi iki tarafını yine karşılıklı olarak katlıyorum. Yine bu katına çok az hazırlamış olduğum tereyağlı sostan sürüyorum. Yine dörde katlıyorum. Evet, son olarak üçüncü hamurumu da aldım. Aynı şekilde sosumu sürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapılışı sadece bu kadar sevgili arkadaşlarım. Çok pratik, gerçekten çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ben 200 gram tereyağı kullandım ama bunu 100 grama da düşürebilirsiniz. Dediğim gibi biraz daha sıvı yağını, tereyağını azaltabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Önemli olan her tarafına değmesi. Evet, üçüncü hamuruma da yine aynı şekilde tereyağlı sosunu sürdüm ve iç harcını her tarafına eşit olacak şekilde serpiyorum. Ve şöyle daha önce hazırlamış olduğum hamurumu yine aynı şekilde tam ortasına yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tam hamurumun tam ortasına yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde diğer hamurları yapmış olduğum gibi iki kenarını katlıyorum. Bu aşamalarda ne kadar her tarafına böyle sosundan sürersek o kadar çöreğimiz kat kat olacaktır. Yani katları o kadar belirgin olacaktır. Evet, şöyle diğer kenarlarını da karşılıklı olarak katladıktan sonra hamurumu tepsimin içerisine alıyorum. Ben yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisi kullandım ama dilerseniz fırın tepsisinin içerisine birazcık margarin de sürebilirsiniz. Yani eğer evinizde yağlı kağıdınız yoksa her üründe, her hazırlamış olduğunuz kete poğaçada yağlı kağıt kullanmak zorunlu değil. Birazcık sıvı yağ sürersiniz, yine aynı şekilde olacaktır. Şöyle tepsimin içerisine aldım. Üzerini kapatacağım. Zaten evde havalar çok sıcak. Benim mutfağım çok sıcak. Ben hazırlarken bile neredeyse elimde mayalandı. Üzerini kapattım. Sadece 10 dakika mayalanmaya bıraktım. Eğer havalar soğuk olmuş olsaydı tabii bu süre biraz daha uzayacaktı. Ve sostan birazcık kalmıştı. Bunu böyle çöreğimin üzerine döküyorum. Elimle yayarak çöreğimi elimle büyüteceğim. Böylece hem malzememizi, kalan malzememizi ziyan etmemiş oluyoruz. Hem de bu şekilde biraz daha hamur açmamız biraz daha kolay oluyor. Bu aşamada kesinlikle merdane veya oklava kullanmamıza gerek yok. Sevgili arkadaşlarım, bakın elimle bu şekilde açarken o üstteki hamur haliyle daha da böyle incecik olacak. Bu şekilde çok daha lezzetli olacak. Daha çıtır çıtır olacak. Tıpkı bir el açması çörek gibi. Yani bu üzerinin yırtılması, parçalanması sizi korkutmasın. İnanın lezzetine lezzet katacak. Bakın burada maksadım sadece hamurumu büyütmek değil. Katladığımız için genelde kenarları, çöreğimizin kenarları incecik olup bütün malzeme ortada toplanabiliyor. Elimle bu şekilde malzemeleri, yani hamurun her tarafına eşit olmasını sağlıyorum. Ve yüzeyine sürmek için ben 1 adet yumurta sarısı kullandım. Tarifimizde zaten 1 adet yumurta kullanmıştık. Beyazını hamuru için kullanmıştım. Sarısını ise yüzeyi için kullanıyorum. Daha sonra çörek otu ile süsledim. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında ben 30 dakikaya yakın pişirdim. Sevgili arkadaşlarım, tabii ki pişirme süresi fırından fırına değişebilir. Bu aşamada kontrollü olalım. Böyle yüzeyi güzelce kızarana kadar pişirelim.
Ama kesinlikle bu gibi tariflerimizi 20 dakikanın altında pişirmeyelim. Evet, neredeyse 30 dakika pişirdikten sonra ve bakın çöreğimin son hali. İlk sıcağı gittikten sonra şöyle dokunabilecek kadar soğuduktan sonra ben dilimlere ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz küçüklükte çöreklerinizi bölebilirsiniz, dilimleyebilirsiniz. Gerçekten görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok çok pratik. Lezzetini hiç söyleyemiyorum zaten. Lezzetini anlatamam. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, çöreğimi dilimledikten sonra iç kıvamını, iç dokusunu da sizinle daha yakından paylaşacağım. Bakın sevgili arkadaşlarım, içerisinin ne kadar böyle kat kat olduğu görünüyor çok net bir şekilde. Ama biraz daha soğuduktan sonra katı daha da belirgin oluyor. Ama bu gibi tarifleri bence böyle sıcak sıcak tüketirseniz daha güzel olur, daha lezzetli olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi çöreğimizin iç kıvamı, iç dokusu da bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu, tarifimi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.